Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün biber fidelerine bakmaya geldim. Çoktandır bu benim yan tarafta var, bir arkadaş var. Reygras ekmiş. 5 dönüm. Bir de küçük bir elektrikli çit yapmış. Minik ama iş görüyor. Onun videosunu da çekeyim. Biraz da etrafı gösterelim. Her zaman biberde olmak istemiyoruz. Şöyle şu tarafa doğru gideyim. Şimdi gelecek. Hayvanlar burada yayılıyor. Gel Cengiz, gel. İşini bitir de. Burası 5 dönüm. Şu ileride gördüğünüz benim şeyler var. Biber fideleri var. Orada 2 aydır herhalde oldu. Belki 2 ayı da geçti. 2 aydır buraya geliyorum. Daha evveliyatında da geliyordum. Buraya o zaman yeni başlamıştı. Böyle görüyorsunuz. 16-17 tane hayvanı var. Şu çitleri de görüyorsunuz. Birazdan yakınına gideriz. Her gün 1-2 metre ileri kaydırarak hayvanlarını bu şekilde besliyor. Efendim abi. İşini bitir de gel ya. Geldim abi. Bitti sayılır. Murat da ben aşağı geleyim ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ne abi. yaptın birader ya? İma Üstad, sen ne yaptın, iyisin? İyidir, sağ olasın. Seni bugün kameraya çekiyorum. Ne kamerası bu? Bu kamera işte, video. Ha, anladım. He. Anladım. Bize biraz şey hakkında bilgi ver ya. Ne hakkında? Bu reygras hakkında. Ha, Reygras Nasıl hakkında. yaptın? Nasıl ettin? Kaç hayvana yetiyor? Reygras tek yıllık bir bitki. Evet. İki çeşidi var. Bir tefgras, bir reygras. Evet. Reygras kış ayında, tefgras yaz ayında Hı hı. ekiliyor. Bura ortalama yaklaşık 20 tane hayvan var burada. İrili ufaklı. Evet. Normalde ben bu sistemi kurmadan önce burayı yaklaşık 20 günde falan bitiriyorlardı. Yani Ha, atıyorum. Şimdi bu sistemden de birazdan bahsedeceğiz de. Tamam, ona gelmeden He. önce yani bu %50 bir verim bu ekonomik kazandırıyor bize, verim kazandırıyor. Malın ziyan olmamasını sağlıyor. Aynen, telef olmamasını sağlıyor. Ben hiç kullanmıyorum. Yem kullanmıyorum. Bu otu kullanarak. Hiç yem vermiyor mu? Hiç yem Akşamları vermiyorum. mesela Hayır, falan hayır. arada Hayır, bir hiç vermiyorum. yağmurlu günlerde Yağmurlu gelemediğin günlerde zaman. tabii çıkmadığı zaman yani dolayısıyla sılajla yem veriyorum. Normal şartlarda hani süt yeminden daha çok süt alıyorum Anladım. bu hayvanlardan. Normal süt yemi verdiğinden daha çok süt alıyorsun. Daha bir de şöyle bir ayrıcalığı var. Döl tutma problemi yaşatmıyor. Anladım. Ondan sonra boğaya gelmeme durumu falan, kızgınlık göstermemesi durumunu yaşatmıyor. Artı bir de ayak problemleri, tırnak problemleri yaratmıyor. Peki ben pek fazla hayvancılıktan anlamam ama bu otu sürekli ot yediği zaman bu sefer ishal gibi durumlar Şimdi, olmuyor. hayır, bunun lifli bir yapısı var. Evet. Ne kadar yerse yesin bunun özelliği lifli bir yapısı var. Ya bildiğimiz budaya benzer bir ot. O familyadan geliyor. He. Buğday familyasından geliyor. İkinci bir özelliği de normalde yonca olsun. Onun dışında bir şeyden dolayı, bir maddeden dolayı hayvanlarda şişkinlik, hatta ölüme götüren şeyler oluyor. Sonuçlar oluyor. Bunda sınırsız hiçbir şekilde ne ishal ne de olur. Ne de bir şişkinlik, benzeri bir problem olmaz. Bir sıkıntı olmuyor. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi az önce ben de bahsettim, yaklaşık ben kaç aydır, 2 ay oldu ama daha önce de tarlamarla hazırlamaya geliyorduk şurada. 2 aydır herhalde rahat oldu, bu hayvanlar burada yayılıyor. Evet, 2 ay oldu zaten. Şimdi tarla toplamı kaç dönümdü? Toplamı 5,5-6 dönüm civarı. 5-6 dönüm yer. Şu anda daha hiç girilmeyen yer 2 dönüm kadar yer var. Evet, 2 dönüm kadar yer var. 2 dönüm kadar bir yer var. Şuralarda başta ama yanlış yaptım. Başta böyle boydan boya yapsaydım. Evet. Sistemi daha He. yeni kurduğum için bilmiyordum. He. Bu sene kurdum Şimdi bunu. öbür taraflar kavuşmak üzere. Yani şu an yaydırılabilir pozisyonda. Şu anda yaydırılıyor. Yani 6 dönüm 20 hayvana yetiyor. İrili ufaklı hayvana ben burada yetiyor. Ya da şöyle diyelim, 3 hayvan için 1 dönüm. Yani aşağı yukarı evet.
Aşağı yukarı. 3 hayvan, 3 tane büyük baş hayvan için bir dönüm. Şimdi elektrik var mı bu çitte? Hayır, şu an elektriği devre dışı bırak. He. Ama inekler elektrik var diye yine de gitmiyor Evet, değil mi? evet. O bilinçaltına yerleşmiş şu He, turuncu renk. anladım. Şu turuncu renk yerleşmiş Şimdi şu bilinçaltına. tarafa geçeyim. Ya çoğu kaynaklar şeydir, hani bir ineğe bir dönüm. Yok, ben ona katılmıyorum. Bak size bir aydır, 2 aydır Ben 2 buradasınız. aydır buradayım ama öbür taraf yetişti. Evet, öbür taraf yetişti yani. He. Bir hayvana bir dönüm çok fazla. Bir de bunun şeyi nasıl? Yani gübrelemesi falan şey olsun. Gübrelemesi ilk ektiğimiz zaman ortalama dönüme 20-25-30 kilo kadar daban gübresi. Evet. Ondan sonra üst gübresi olarak bir dönüme 15-20 kilo da şeker ya da üre atabilirsiniz. Yaydırdıktan sonra da zaten yağmur yağıyor, bir şeker üre attınız mı idare ediyor. He. Yani fazla bir maliyeti yok. Hayır, hiçbir maliyeti yok. Yani bir Tohumu kaç paraya aldın? ithal tohum bu yıl 20 liraydı. Kilosu. Kilosu normal yerli tohumlarda 10 lira 15 lira civarında ama ben her sene ithali tercih ediyorum. Kaç kilo tohum gitti buraya? Dönüme 4 kilo. Dönüme 4 kilo yani 80 lira. Tohum maliyeti. Yok dönüme hayır 80 lira değil. Dönüme 4 kilo. Dönüme 80 lira. Evet, dönüme dönüme 80 80 yani lira. buraya aşağı yukarı 500 liralık şey Evet, aldım. 500 liralık bir şey var. Peki şöyle bir şey. Bu hayvanlar normalde yemin çuvalı şu anda kaç para? Yemin çuvalı şu an en kötü bir yem 115 lira civarında. 115 lira. Biz bunu yuvarlayalım 100 diyelim. 100 değil diyelim. de. Evet. Bu 20 hayvan günde kaç çuval yem yer? Bakın. Şimdi daha önce biz yıllar önce süt besiciliği yaptık. Süt besiciliğinde bir çuval yem aldığımız zaman bir ineğe 4 gün gidiyordu. Hatta bazen 3 gün iyi verdiğiniz zaman. Ya şu an bana bir çuval günlük bir çuval yetmez bile bana. Bir çuval mümkün değil sana. Yetmez. Yok Yani canım, şöyle şimdi şu hayvanlara sen günde süt besiciliğinde eğer iyi bir doyurum yapabilmen için 3-4 çuval gübre aynen öyle. gider, yem gider. Yem O da gider. günlük 400-500 lira. Aynen öyle gider He. bu. Hani biz 400 demeyelim de 300 olsun. He, 300 olsun. Yani Evet. aylık 6.000'e falan tekabül ediyor. Aylık 9.000 lira. Pardon 9.000 liraya Bunun tekabül ediyor. samanı, kepeği Ya biz falan kuru- dersen Kuru yemi hesapladık. Bunun Evet. samanı, sılacı, kepeği falan. şefeyi. Ya Hani 9.000 bir- liraya yakın Bir şey var, hayvan masraf için var. 500 liradan aşağı yok. Evet. Yani ortalama 500. O da tam kapasiteli beslenmediğin halde tam kapasiteli beslersen bir hayvan bir ayda 1000 liraya yakın mal yer. En asgarisi o da. Hepsiyle yani En asgarisi. kepeğiyle, safıyla, yemiyle birlikte. Ama bu şekilde sana buranın yıllık maliyeti 10.000 lira yok. Hayır. Yani Yani tarla kirasıyla Tarla kirası da 10.000 lira yok. tarla kirasıyla beraber herhalde bir 8.000 lira, 8. 7-8 bin lira gibi bir şey var. şimdi yıllık bir hayvan için 400-500 lira düşüyor. Evet. Evet. Bu, evet. Ama Hani bu şeyi hayvan saymıyoruz. Hani o yağmur 500 olur, çamur olur. O zaman ya onu o saymıyoruz. ayrı. 400-500 lira normalde bir hayvana bir ay yetmez. Yetmez, evet. Yani %20'de bir karlısın. Normalde şöyle bir şey. Zaten ben yem verecek olsam asla bu hayvancılığı yapmam. Aynen. Yapmam. Bu hayvancılığı Ya kesinlikle Türkiye yapmam. şartlarında da şu anda zaten hakikaten yapılmaz ya. Yapılmaz. Evet, şöyle gidelim böyle hayvanların yiyişini. Ama hayvanların şeyi çok hoşuma gitti ya. Şu anda telde elektrik yok. Evet ve şu an biliyorlar. Bilinçaltına hep elektrik var diye gidiyor. Şimdi biz dokunsak hayvan bize bakar bunda ceyran yok der değil mi? Evet. Günde kaç metre alıyorsun? Yani günde ortalama yani şuradan şura deseniz 1,5-2 metre civarı. 2 metre 100 metre de uzunluk. Aynen 2 metre. Günde civarında. 200 metre kare civarında bir yer yayılıyor. Valla çok güzel. Yoksa böyle yapılmasa Hayır asla ben hayvancılık hayvancılığı falan yapmam. yapmaz. Asla yapmam. hakikaten yapılmaz. Asla yapılmaz. Ya bu şekilde süt besiciliği rahat yapılabilir. Ben yapıyorum. Normalde buzağı alıp 6-7 ay bakılabilir çünkü bunun Ben yazlık tam- versiyonu da var. Ben şu an mesela şuradaki yeni aldığım öbür tarafta buzaları sonradan alıp yetiştirdim. Ha. Hani biz süt besiciliği derken atıp bir hayvandan tabii 30 kilo yem verip 30-35 kilo süt almaktansa hiç yem vermeyip doğal şartlarda 13, Evet. 15, 18, 20 bana daha makul Ama geliyor. zaten bu şekilde şey de oluyor. Sütü de fazla oluyor. Normal Sütü şeye fazla göre. oluyor. Bir de şöyle de bir şey var. Bilmiyorum çoğu insan bilir mi bilmez mi bunu. Süt verimini arttırmak için
yemlere üre katarlar. Allah Allah. Evet, bunun aşırısı da hayvanın üreme organlarına zararlı. Bildiğin üre. Üre, evet. Gübre. Bu yem çuvallarının içindeki etikete bakarlarsa görürler. Vallahi ben onu bilmiyorum. Yok, onu biliyorum. Evet. Yani bu da hayvanın üreme organına zararlı. İşte döl tutmama problemi, kızgınlık göstermemesi. Ya bu doğal, tamamen doğal. Tamamen doğal. Evet. Tamamen doğal. Senin hayvanların yatak yeri biraz dar mı? Çünkü Yatak yeri de dar değil. Normalde Islak bu daha mı? önce yağmur olmadığı günde ben dışarıdan faydalanıyorum. evet. O şey de ishal yapıyor. He. Ha, bu ot yapmıyor. Yazın benimki açık alanda. Şu an Anladım. bağlı olduğu için ne kadar altını temizlesen de gece şu oluyor, yani böyle altını kirletip böyle yapışabiliyor. Ama hayvanlar da alışmış artık, sabah açınca hemen yolu biliyorlar değil mi? Evet, yani hiç normalde hani şurada kamyonlar falan Arkadaşlar olmasa böyle. ben evden göndersem buraya gelirler. Peki buraya böyle fazla basıyor ya, hayvan sürekli basıyor. Hiç problem olmuyor. Karşı tarafta gördüğün Bir gibi. gidelim, senin bu sistemi de görelim. Bunu kaça kurdun? Ya bunun toplam maliyeti 809 lira civarında bir şey. Şimdi modern çoban ileride şeyi görüyorsun, motosikleti görüyorsun. Gelip hayvanları bırakıp Eve gidiyorum. eve gidiyor. Başta böyle çalıştırdığı zaman hayvanlar bir iki defa çarpılıyor. O çarpılması da düşük amperli herhalde. Bunun sistemi nasıl Voltaj çalışıyor? yok, amper var. Evet, saniyede bir akım geçiyor. Saniyede bir akım, voltaj yok. Amper var. Hayvan bir ürküyor. Ondan sonra renk de özel seçilmiş, turuncu. Evet. Bunu gördükten sonra bir daha şu anda elektrik yok. Bakalım hayvanlar akıllı sıraya geçip yaylanıyorlar. 800 lira arkadaşlar, yok demeye değmez ya. Yani bunun para tutan şeyi, güneş enerjisi mi, şu kablo ucuz mu? Ya kablo çok. Diyelim ki şey yaptın. Ya daha büyük alan yaptın. O zaman nasıl oluyor? Bu 30 dönüme kadar yetiyor. Oo, çok 30 güzel. dönüme kadar yetiyor. Şu anda bir dönüm bir alan. Evet, bir dönüm bir alan. Yani bu 30 dönüme kadar akım verebiliyor. Aküsünü de burada kendi Evet, bu- kendine şarj ediyor. Evet, zaten panelden Evet. enerji üretip aküyü şarj ediyor. Aküyle de hem Akü de burada makinesine bağlanıyor. Makinede voltajı üretiyor. bir şeyde şuradan bastığımız zaman Şu anda elektrik var değil mi? elektrik var. Dokunamayız. Hayır, dokunamayız. Bu tık tık sesi Elektrik var, akım veriliyor He. anlamında. her bir saniyede bir Saniyede elektrik. bir akım veriliyor, Ha, evet. Anladım. Sürekli akım değil. Şimdi başta Cengiz şurayı böyle enlemesine yaydı. Evet. Ama şimdi sonradan böyle çevirince hayvanlar dolayısıyla buraya da zarar veriyor. Ama şurası bakıyorum tekrar olmuş. En baştan baktığımız zaman Şimdi çok en başa gidelim. Şimdi yani hayvanları orayı günde 2 metre gitsen daha 10-15 gün o tarafa o ancak 20 varır. gün civarı daha Yirmi- yaydırılır orada. 20 günlük daha birinci kesim var. Peki ikinci Evet. kesimde aynı böyle şey oluyor mu? Bu gelen bahar ayı daha iyi olacak. Allah Allah. Daha iyi olacak. Ha, Üre gübresini attım, yağmur yağdı, daha güzel olacak. Şu an bitkinin anladım. aktif çalışma dönemi. Baksana abi, baya güzel bura. Burası maşallah çok güzel olmuş. Ha, şu an bile yaydırılabilir buralar. Ama bekliyorum yani daha burayı. Orası kadar olmuş hemen hemen. Evet. Peki bunu en fazla ne kadar uzuyor? Buğday kadar uzuyor mu? Yatıyor Evet. mu sonra? Evet, yani bir buğdayın tam bir büyük boya gelmese de Yani ama bu 60-70 şey, verim olarak buğdaydan yani Anladım. birim alanda daha çok ot alıyorsunuz. Yani eğer bir hayvan besleyecekseniz, böyle bir imkanınız varsa, ki hayvan besleyen adam da mutlaka böyle bir imkanı vardır. İmkanı bana kalırsa imkanınız yoksa beslemeyin. İmkan Beslemeyin. yoksa da imkanı yapıp Yaratın. ondan sonra Evet, imkanı aynen. yapıp ondan sonra yapın. Yoksa bu yem girdileriyle bu işin altından kalkmak gerçekten çok zor. Sadece yem değil, yem var, ilaç var. İlaçlarda aynı oranda Bir de zamanlı. sağlıklı besleniyor. Sen bu sütü verdiğin zaman gönül rahatlığıyla satabiliyorsun. Tabii. Yani tercih sebebi de Tabii odur tercih ha. sebebi de oluyor. Tabii, Organik tercih sebebi hayvan oluyor. ot yiyor. Evet. Bir de ben de kardeşime bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela 15 güne bir bidon şey al, solucan gübresi al. İyi noktaya geldik. He. Almamı ben şu an solucan gübresi de yapıyorum. Ha, yapıyor musun? Başladım, evet, Tamam. başladım. 15 güne bir solucan gübresi, içine biraz üre gübresi, biraz da çay şekeri yapraktan kat. Evet. 15 güne bir, başka hiçbir şey verme. Öyle mi? Tabii.
Tamam, onu da He. denerim. Güzel bir bilgi oldu. 2 haftaya bir bunu ver. Buraya zaten gideceği 100 litre 200 litre sudur. Evet. Yani 200 litreye 1 kilo üre, 500 gram çay şekeri, bir de 3 kilo da solucan gübresi koy. Sıvı solucan gübresi, yapraktan at. Evet. Zaten Deneyeceğim. ona at. Gübre ihtiyacın da kalmaz. Bitkin de 10 numara olur. Anladım. Bunu da biz sana söyleyelim. Tamam, bunu da almış Tamamen- oldum, deneyeceğim. Diğer tamamen- uygulamayla o şekilde yapacağım. Organik olsun, güzel olsun. Hiç kökten de gübre vermeyelim. Zaten bunu verdiğin zaman kökte bu faaliyete geçer, gübre ihtiyacı duymaz. Karşılanır. Evet. Yani dediğimiz gibi eğer girdileri ucuz tutmazsak yapılacak bir iş. Bak, Aynen. Ona sonra... en basit bir tanenin hesaplamasını yapalım. He. Şunlardan mesela şu ortadakini ben geçen sene 4000'e aldım. Evet. 4000 Hangisi? 4150 bak şu 1 2 3 4. Ha, anladım. Tamam. 4000'e aldım. Evet. Ben buna aldığım günden beri fabrika yemeği hiç yedirmedim. Tamam biraz gelişimi geç olacak ama hiç yedirmedim. Şu an bunu bir ay sonra falan 15 gün sonra artık kurbanı hazırlayacağım. Anladım. Evet. Yani benim bundan bekledim en asgarisi 13-14 bin lira olacak kurbanda. İnşallah. Çok güzel ama. Geçen sene verdim. Geçen sene aynı sistemle geçen kurbanda verdim. Bu şekilde. Şimdi 4000 lira senin buna eğer yem verecek olsaydın, Yani artık maksimum yani günlük yani sen 5 liradan 10 liradan hesaplayın. sen en az buna Yani 2-3 bin lira, 2-3 bin lira da bir belki yem verecektim. belki daha fazla yem yem verecek. verecektim. Ama bu şekilde şu zamana kadar bu şekilde beslendi. Evet. Bundan sonra da bir ay Ya bir yem son verecek. son 3 ay kala bir şey yapacağım. Bir besiye çekip kurbanda vereceğim. Peki kurbanı demeyelim, hiç şey yapmadın diyelim. Yani böyle hiç besiye çekmedin. Bir sene baktın, geçen sene 4 liraya aldın. Hayvan büyüyor çünkü doğal olarak. Tabii büyüyor, evet. Büyüdüğünden dolayı et fiyatları aynı da kalsa. Yani geçen sene aldığında kaç kiloydu bu hayvan? Yani baya küçüktü. Bayağı küçüktü. Yani doğal olarak hiçbir şey yapmasan yine 10 bin liranın üzerinde satarsın. Çok rahat. Yani ben et olarak da bir besi diye satarım. O etlendir. O da 13 bin liraya satar. Ben 10 bin liraya Sen çok 10 bin liraya rahatlıkla satarsın. satabilirim. Evet. 4'e aldın 10 lira 6 lira. Bunun 1 lira masrafı yok bu şekilde. Evet, 500 lira o bir şekilde, masrafı evet. olur. Ama Türkiye'de hangi hayvancı %100 kazanıyor? Yani yok, evet, ama biraz sistemi bilirseniz kazanırsınız. Sistemi bilirsen Sistemi kazanırsın. bilirseniz Aynen kazanırsınız. öyle. Eğer sistemi bu işe girip de çok zarar eden insanları bilirim. Aynen. Böyle dışarıdan ya bu kadar para kazanıyorlar, böyle yapıyorlar, şöyle, ama dışarıdan göründüğü her şeyden önce bana göre sistemim doğru, belki yani eleştiren olabilir Yok, ama yok, çok güzel. tamam, ya. normalde bak, eğer ki ben atıyorum buna 3-4 bin liralık yem yedirmiş olsaydım bunun gelişimi daha güzel olacaktı belki. Ama ben Bence sıfır çok- maliyetle Bence çok da güzel olmayacak. çarpıldım bu arada. Kameraya oldu, çarpıldım. Çok kötü de çarpıyor saniyelik akım. İneklerin hissettiği duyguyu hissettin mi? Aynen, baya ben o zaman iptal edeyim. Yani baya kötü çarptı. Yok, mecbur ama inekler dokunmuyor. Yok, dokunmuyorlar Günde- çünkü biliyorlar artık. Günde tesadüfen çarpılan oluyor mu hiç? Tabii ki hani böyle Arada bir çok ileri sevdiği gitmek. için bir iştahla yemeye başlıyor. Tele fark etmiyor, o arada çarpılan oluyor. Ben de burada durdum. Baksana, ben de farkına varmadım. Konuşuyorduk, ben de çarpıldım. Güzel oldu ya. Aha. İşte Birebir böyle. canlı örnekler. Aynı canlı örnek. Valla böyle, Allah muvaffak etsin. Amin, Gerçekten cemi çok cümlemize. güzel. Yani ola ki ileride eğer ben bir hayvancılığa girersem böyle bir durumu tesis etmeden bir işe kesinlikle girmem. Zaten hesap ortada. Hesap ortada. Şimdi Peki bunu küçük baş için düşünecek olsak nasıl olur? küçük baş için de oluyor. Evet, yapılabiliyor. Şimdi böyle biraz baktığımızda sanki diyoruz bu alana küçük baş işte daha çok zarar verir gibi. Hayır, aksine büyük zarar vermez küçük baş. Yani zarar derken daha çok yiyor anlamında. Hayır, söylüyor. büyük baş daha He. çok şey yapar. Büyük Peki baş daha- küçük başta bir dönüme kaç hayvan yani gider? küçük baş hiç beslemedim. Onun hesabını şimdi yapmam Bence- belki yanıltıcı olur. Yani nereden ya bak? tahmini kendi fikirlerimiz benim yani. öngörüm yani
20 tane hayvana yeter diye düşünüyorum Abi ya. şöyle diyelim, öbüründe bunda 3 hayvana dedik. O da 3 katı olsun. 9 benim- hayvan. 9-10 hayvan. Ya maksimum ya 20'ye kadar Yani da çıkar bu. bu arada biz şey yapıyoruz ha. Yuvarlak tesadüf, hesap, net şeyler değil. He? Kesin bilgimiz yok ama He. tahmini olarak hayvancı olduğumuzdan dolayı, benim değil de Cengiz'in hayvancı olduğundan dolayı öyle konuşuyoruz. Allah muvaffak etsin Amin. birader ya, çok Amin. güzel. Ya bu işi yapacak olan arkadaş önce bir araştırma yapmalı. Hani öyle uzaktan görüldüğü gibi değil. Girdi maliyetler her zaman düşük tutulmalı. Ya işte onu düşük tutarsa para kazanır. Bir de şey mesela. Aynı bizim işte de bu söz konusu ya. Bizim biber mevzusunda, sebze mevzusunda da öyle. Girdiği düşürürsen para kazanırsın. Aynen öyle. Düşüremezsen rekabet etme şansın kalmıyor. Aynen öyle. Ha, Aynen bu öyle. şekilde Düşünün güzel ki bir zaten şekilde yapılır. Yem yani 120 lira sütün kilosu şu an 2.60 lira, 2.50 lira. Evet. Nasıl kazanacaksınız? Yok, gerçekten Böyle öyle. yine bir şekilde böyle ot vererek maliyeti ucuz tutarak bir şekilde kazanırsınız. Bunun üzerinden atlamaya da korkuyorum. aynen öyle abi. Hadi gidelim. Tamam abi. Arkadaşlar bugün böyle bir değişiklik olsun istedim. Bundan sonra video konseptlerimi biraz değiştireceğim. Çiftçiliğe dair, köy hayatına dair böyle bu tarz videoları da göreceksiniz. Çünkü sürekli mesela gidiyorum şeyin içinde, sebzenin içinde, bitkiyi gösteriyorum, konuşuyorum, bilgi veriyorum. Arkadaşlar sıkılıyor doğal olarak. Böyle arada değişiklikler de güzel olur. Bunları da hem sizinle paylaştık. Bu işi yapmak isteyen veyahut yapan olup da yem bitkisiyle hayvanını beslemek isteyen için de çok güzel, küçük bir örnek ama çok güzel bir örnek. Bunu uygulayabilirsiniz. Hayvanlar teli kesinlikle geçmiyor. Yani şu teli koca inek parçalar, yırtar diye bir şey aklınıza gelmesin. Geçmiyorlar öbür tarafa. Zaten bir süre sonra artık alışıyor hayvanlar. Şey yapmıyor. Yanaşmıyor. Elektrik olsa da olmasa da yanaşmıyorlar. Durumlar bu şekilde. Şöyle hayvanlarımızın yanından da gidelim yavaş yavaş ya. Ne iştahla yiyorlar baksana. Vallahi bunların böyle yemesini sıralı görünce insanın inek Benim olası, canım çekiyor vallahi benim insanın yani. inek böyle- olası geliyor. Abi şu şeyleri koparış sesleri var ya. Bakalım bu burnundaki nedir? Bu burundaki şey süt emmesin diye, bunu He, annesini emmesin diye. anladım. Anasının yanına gidince batıyor, o da Emmiyor, evet. Annesi refleks gösteriyor. he. Yani bak buraya getireli benim 2 saat olmadı. Hayvanlar yani anlayan arkadaşlar oldu mu? Doymuş Evet. neredeyse hayvanlar. Baksana kocaman. Yani 50-60 santim var ya. Öyle duruyor. Bak dur bakayım içinde. Diz boyuna geliyor. evet diz Bir boyunu de biraz geçiyor. yatıyor da. Evet. Yani Evet, şu normalde boy. daha şey. Ha, gövdeye geliyor neredeyse. Hala benim şeyde çay var mıydı ya? Bütün malzeme var da herhalde çay var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bir çay demlerdik, içerdik. Evet, şimdi ben gidip ineklerin altına atacağım. He. Şey yapayım abi. Abi, sen buralarda mısın? Ben buralardayım, biraz sonra giderim ya. He, bu video ne şey abi? Bu YouTube Şeyde. kanalın falan mı var? Ha, ismi ne? ismi şey. Rençber TV. Reisber TV. Sen Tamam, de ben- seyret. Bir bakayım tamam. Ben 1-2 gün sonra bunu atarım. He, montajlayacağız. Montajlayacağım falan. Daha böyle güzel bir şey yapardı bu çekim oluşturdu. Ya güzel çekim, doğal olsun birader, Aynen, hiç şey. doğaçlama, aynen. Yani habersiz olsun ki sonra demesinler bunları tasarladınız. Önceden şey yapmış tasarlamış, anladım. Şimdi gerçekten ben tarlaya geldim biberleri görmek için. He. Baktım sen de buradasın. Ben dedim bir video çekeyim. İyi yaptın Seni de abi. çağırdım, haberin yoktu. He vallahi haberim Şimdi yoktu abi. kamera o elimde olduğundan haberi var da. Ne işe yarıyor, neye çektiğimi onu Hani ben de acaba haberi bir yok. arkadaşına falan mı gösterecek sistemi, besicilik Yok, yapan? ben bütün Türkiye'ye Ha, göstereceğim. tamam. Tamam. Evet, insanlar da faydalansın. Senin sayende de şimdi zaten bu sistem var. Bu bir icat değil. Evet Ama- vardı zaten. evet. Ha? Ama bilmeyen arkadaşlar olur. Evet. Onun için. Bir de çok güzel bir şey bak. Motosikleti burada. Gelip hayvanları bırakıyor. Arada bir gelip kontrol ediyor.
Şöyle de bir şey var. Ben de biliyordum. Ben bu sistemi yıllardan beri biliyordum. Ya herkeste bir bilinç altında var. Ama bu kadar fayda sağlayacağını bilmiyordum. He. Bu kadar rahatlık. Şu an ben şimdi hayvanları bırakacağım. Eve gidip hayvanların altını temizleyeceğim. İşini yemeğimi gücünü yiyeceğim, yapacağım. kendi işimi bitireceğim. Akşam 5.30-6 gibi gelip hayvanlarımı eve Bir götüreceğim. de şöyle bir şey, yani mesela atıyorum küçük bir kardeşin, küçük bir çocuğun varsa, Evet. normalde küçük bir çocuk zaten okulda yok, şey Evet. de yok. Küçük bir çocuk normalde bunu, eğer bu çitler olmasaydı bu hayvanlara baş gelemezdi. Gelemez. Oraya zarar verecek, buraya zarar verecek. O bile gelir burada başında durur, tabletiyle oynar, Ben dersini yapar. Ben bile tek He. başına zorlanıyordum bazen. Doğru. Kontrol etmekte zorlanıyorum. Tabii hayvan, çünkü hayvan Bayağı adı hayvan üstünde. yani şey yapamıyorsun, He. kontrol edemiyorsun. Ama bu şekilde hiç gelmesen de oluyor. Gene gönlün rahat etmiyor. Arada bir Aynen gelip öyle. bakıyorsun değil mi? Onun dışında en büyük artısı, bana göre artısı sarfiyatı engelliyor. Atıyorum hani 5 dönümün Ya bu şekilde olmasaydı senin bu tarla şimdi çoktan bitmişti. ya maksimum. Çünkü basit. hayvan yemeden basacak, ziyan edecek. Ama şu sarı yerleri görüyor musunuz? Neredeyse kökünü sökecek, tertemiz yapmış, tırpan gibi. Evet. Bu da arkadan gelen bitkinin daha güzel çalışmasını sağlıyor. Ya kontrollü bir şekilde He, yaydırabiliyoruz kontrollü bir hayvanları. şekilde En yay- güzel artısı o. Sarfiyatı engelliyor bir de. O çok güzel, eline sağlık. Ama yapsınlar yani. Yap. Huzurlu iş. Ben devlet demir yollarında güvenlik olarak çalışıyordum. Evet. Yani yapan arkadaş varsa hayvancılığı yapsınlar ama böyle Ama- girdileri ucuz tutarak, Yani böyle bu sistem kurarak illa böyle olacak diye bir şey yok. Yani Evet. nasıl ucuz oluyorsa, ucuz olsun. hesaplı olsun, hayvan Hesaplı olsun. sağlıklı beslensin. Aynı o şekilde Olur. yapsınlar. He. Ya herkes yapabilir bu hayvancılığı. Herkes biraz programlı yapsınlar ama yapsınlar. Ama yapsın. Tutup Türkiye şartlarında 3.000 liraya toplasan aylık bir maksimum bir 40.000 mi 50.000 ya da 60.000 lira mı eline geçecek? Evet. O da hiç dokunulmaz. Aynen. Bu şartlarda çok iyi paralar insanlar eline geçebilir. Yani herkesin köyde bir 3 dönüm bağ, bahçesi, Ya bağlantısı şimdi vardır zaten illa ki. senin değil, sen kiralamışsın. Hayır, bildiğin benim değil, gibi. ben kiraladım. He, kiralamışsın yani Kiraladım. köyde zaten bu işi yapıyorsanız %90 köydesinizdir. Evet. İlla böyle 3-5 dönüm, bir de tarlanın çok da iyi olmasına gerek yok. Her ortama uyum Seçici bir sağlıyor. şey değil. Seçici bir değil. bitki değil. Her yerde oluyor. Her Böyle yerde ucuz, oluyor. yeter ki su olsun. Kenarında bazen sulamak gerekir. Bir su olsun yeterli. Sen bunu kış şartlarında bir ekerken mi suladın? İki kere suladım. Yağmurlar geç yağdı. Bir ektikten sonra suladım. 10 gün sonra bir suladım. Ondan sonra zaten Daha yağmurlar yağdı, yağmurlar yeterli yağdı. geldi. O şekilde Yazlık üretimi de var. evet Yani yazlık yılın- tefkras. Yılın 12 ayı arkadaşlar. Evet, yani yılın 12 ayı. Müthiş bir şey. Gerçekten çok güzel. Türkiye'ye yeni bir ot var. İşte onun peşindeyim. Maralfalfa diye. Onu duydum. Türkiye'de ben siparişini verdim. Allah Allah. Evet siparişini verdim. Vallahi yenilikleri de takip ediyorsun ha. Bütün yenilikleri. Ama sadece onun Maral- şeyi protein olarak çok daha yüksek diyorlar. Bir de verim olarak çok fazla. Verim olarak orta, sadece bu hayvansal gıdalarda değil, işte enerji olarak sunta sanayisinde, He, çeşitli anladım. sektörlerde de Ama kullanıyor. o kamış gibi bir şey değil miydi? Kamış değil, çok farklı. Yani Öyle düşünün. Kargı gibi yükseliyordu. Karga gibi yükseliyor. He. Tonaj ortalama 50 tona kadar veriyor. Maşallah. Dönüme olarak yıllık. Yıllık olarak. Evet. Yani He. şeyden mesela ben bir ara ekiyordum. Sılajlık mısır. Neydi adı? Bir daha söyleyelim. Maralfalfa. Maralfalfa. Evet. Ha, tamam. Onu getirdiğinde onun da videosunu Yap, yapalım inşallah. Kısmet olursa firma Nisan ayında teslim edeceklerini söylediler. Ben yurt dışından getirmeye çalıştım. Evet. Ortalama bir 5 tane çeliğe 4.000 lira 5.000 lira gibi bir masraf çıktı bana. O çelikten mi artıyor? Evet, tohum yok, çelikten. Ha, bir kere ekiyorsun, ondan Tamam, sonra çoğalıyor. ondan sonra çoğaltıp yapabiliyorsun. He, ama bana göre bu daha avantajlı. Niye? Çünkü o çelik ekildi mi onun dabanı, ben de biraz seyrettim. Bizim bu kargı gibi bir şey. Dabanı. Hayır, kargıdan ziyade kargı değil, lifli. Tamam, Mısırın lifli. yapısından. Hayır, ben kök yapısından bahsediyorum. O tarlayı bir daha ıslah edip tarıma kazandırmak biraz zorlaşabilir. Onu ben olarak düşünüyorum. Kışın onu baharın ekip sılaj yapıp Kışın hayvanlar kışın, dışarı onu çıkarma. yaydırmak için değil. Ona olarak, mısıra alternatif olarak. Anladım. Sılaca alternatif olarak, ama işte benim de dediğim, onun kökleri toprağı öyle bir sarıyor ki o toprağı bir daha Onu da araştırdım. ıslah edip, mesela bu sene ektim, gelecek sene yerine pamuk ekeyim, biber ekeyim.
o toprağı ıslah etmek biraz zor. Ya ben hayvancılık üzerinde yoğunlaştığım için o bitki 3 sene kalabiliyor He, toprakta. anladım. Şey yapmanıza gerek yok. Anladım. O şekilde Neyse onu da getirdiğin zaman şey Bir yaparız. videosunu kardeşim çekeriz ya. abi. He, bir videosunu. Senin işin varsa seni durdurma. Tamam, He. tamam, teşekkür ederim Ben abi. teşekkür Kanala ederim. abone olacağım. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Tamam. Arkadaşlar böyle bir doğal çekimimiz oldu. Bundan sonra video konseptlerini biraz değiştireceğim demiştim. Hem böyle doğadan, köyden, hem yine bilgi amaçlı olacak, bilgi içerikli olacak bizim videolar. Hem de içine biraz aktüelite katacağız. Çünkü bir biber hatının başına geçip bir 10 dakika konuştuğum zaman doğal olarak insanlar sıkılıyor. Ve biraz da değişik şeyler istiyorlar. Bu da hayvancılık, bizim konumuzla alakalı. Bunları da sizler için bir video yapmak istedim. Aslında çoktandır yapmak istiyordum da tesadüf bugüneymiş diyelim. Şimdi ben de Tarsus'a gideceğim. Tarsus'ta oturuyorum zaten. Artık kamyonlar da çalışmaya başladı. Öğlen saatiydi. Bu yol arkadaşlar şey yolu. Bu havaalanı yapılıyor. Çukurova Havalimanı. Büyük bir havalimanı. O da şu bölgede Kargılı tarafında. Bu yolda kamyonların harfiyat yolu. Şimdi bunlar başladı mı kafamız şişiyor. 200-300 tane kamyon sürekli harfiyat taşıyor. Bu videoda bu esnada bu boşluğa denk geldi. İyi oldu. Şöyle kameramızı kendimize çevirelim. Sevgili arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olalım. Ve yorumlarınızı söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Kanala destek olabilirsiniz. Videoları paylaşabilirsiniz. Hem bize, kanala destek vermiş olursunuz. Hem de bu tür bilgilerin başka insanların karşısına çıkmasını sağlamış olursunuz. Bugün menüye biberi dahil etmek istemedim. Burada geçen hafta gelmiştim. Bir ot ilacı videosu da çekmiştik. Şurası ot ilacı atılan yerdi. İşte burası da atılmayan yerdi. Burasını da hani biz düzeltiyorduk ya, traktör geldi, Emrullah geldi. Burasını da hazırladık. Viyolleri dizeceğiz. Burada biber fidelerimizi yetiştireceğiz inşallah. Durumlarımız bu şekilde sevgili arkadaşlar. Allah yarabbi çok şükür. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.